Şimdi bu dönemde ki bu süreçte rastladığım çalgıları bakıyoruz. Bu bir kemiğin, koyunun omuz kemiği gibi kemiklerden üzerine çentik açılarak gördüğünüz gibi şu benim elim. Yaklaşık bu çalgılardan adlarına da raspa diyoruz. Bu çalgılardan yaklaşık 42-43 tane tespit ettim Anadolu'da. Ve dünyada bu kadar zengin başka hiçbir ülke yok. Onu söyleyeyim. Avrupa'da birkaç tane var ama kırık dökük bu kadar bizdeki kadar çeşitli ve şey değil. Yani çok büyük bir şey, sonunda bir idiofon bu. Yani kendi tınlar bir çalgı. Ve çıkaracağı sesi de tahmin ediyorsunuz. İşte bir cırıltı gibi. Şimdi dinleteceğim size. Ama özelliği şu, bu 12 bin yıllık bir çalgı. 12 bin yıl önce uhrevi bir sesle bir şey yapılması mümkün değil. Yine o döneme ait bir kaval parçası ve seramik döneme denk gelen derili vurmalılarda mevcut birkaç tane görebiliyoruz. Şimdi size şu benim çaldığım, ki bu çalgıların çoğunu ben çaldım. Benim elimde hazırda var olanları getirdim seslerini. Aslında hepsinin sesi var ama arşiv tarayıp onları ortaya çıkarmak epey bir zamanımı alıyor. Onun için onları beceremedim. Şimdi size bu çalparanın sesini dinletmeye çalışacağım. Umarım dinletiriz. Evet. Evet, bu çalgının sesi, bu çalgı 12 bin yıllık bir çalgının, 12 bin yıllık kemiğe ait bir ton, bir ses. Evet, bu yeterli. Fikrimiz oldu. Bununla bir tür ibadet ediyorlar. Bunları kullanarak danslar yapıyorlar. Bu sesleri çıkarıyorlar ve bir tür ibadet ediyor. Bunlar dinamik ve formel bir müzikal oluşumun ilk görünümleri böyle başlıyor. Tunç çağına. Tunç çağı adından da belli, artık metalin kullanıldığı çağ. Taşın yerini, bir önceki Neolitik'in bir diğer adı da cilalı taş anlamına da gelir. Daha önce yontma taştı, sonra cilalı taş oldu. Ve giderek artık taşın yerini metali kullanmaya başlıyor. Ve dünyada ilk kez metali bu kadar iyi kullanan toplum yine bu topraklar. Ve dünyanın size en eski çalgılarını şimdi göstereceğim, zillerini göstereceğim, çalgılarını derken. Anadolu'da 3 tane sistrum ortaya çıkıyor. Birkaç tane de parçası var. Bunlar Horoztepe, Tokat'tan çıktı, bir mezardan. Bunların da ritüellerde kullanıldığını varsayıyoruz. Bakın görün, şuralarda aslanlar var. Bakın, aslanlar. Aslanlar yukarıda dağ keçilerini kovalıyor. Bir de şurada geyik var. Şimdi bu bir çalgı olmaktan öte adeta bir sanatsal bir öge gibi. Şimdi o dönemde şunu düşünün arkadaşlar. Şimdi bir metal çıkaracaksınız, eriteceksiniz, alaşımını yapacaksınız. Sanatsal bir norma dönüştüreceksiniz. Bu günler, haftalar, aylar alıyor. Çok ilkel koşullarda yapılıyor ve iyi bir ısı gerekiyor bunları yapabilmek için de. Ve şu saptan tutup sağa sola salladığınızda şuradaki ziller hareket ederek ya da şuradaki ziller ses çıkıyor. Buna biz sistrum diyoruz. Bunların şu sistrum Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Şu arkadaşlar da New York Metropolitan'de, bunu kaçırmışlar bunları. Şunun alınması konusunda ben bakan danışmanıyken bir süre uğraştım ama netice alamadık. Bu çok çok güzel bir sistrum. Başka ülkelerde de sistrumlar var. Mısır'da, Mezopotamya'da ama bunlar gibi filan değiller. Çok uyduruk ve çok küçük. Şu kadar bir şey. 2 tel içinde bir zil şöyle sallanıyor filan. Böyle bir sanatsal norm göremezsiniz onlarda. Şimdi size bu sistrumun sesini de dinleteceğim.
Bunu dünyada yalnız ben çaldım şunu. Bir daha da yasaklandı. Çünkü inanın 4500 yıllık ziller bunlar çocuklar. Yani 4500 yıl önce yapılmış, bunu her çaldığınız zaman ağır darbe alıyor. Yani bir kere çaldım, kamerayla kaydettik. Bir daha da yasaklandı. Şimdi onun sesini de dinleyelim. Duyuyor musunuz? Şunun sesini dinliyorsunuz. Şunun. Evet. Sis durumlar böyle. Bunlar. Şimdi lirler ve arplere geldik. Lirlerle arplerin nasıl farklı olduğunu anladık değil mi efendim? Bunlar lirler, büyük lir, küçük lir. Bu liri de yaptım. Yeniden rekonstrükte ettim. Gördüğünüz gibi insan boyları 1.70 olarak varsayıyor arkeologlar. Ankara Arkeoloji bize bunların 1.70 boyunda olduğunu varsaydı. Biz de ODTÜ'den bir grup hocayla beraber onundan yola çıkarak bunu ölçümledik. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Yapım Bölümünde bunu yeniden rekonstrükte ettik. Aynı şekilde şu anda İstanbul'a giderseniz İstanbul Maçka'daki İTÜ Konservatuvarı'nın kütüphanesine, orada bu çalgılar ve birçok fotoğraf orada sergileniyor. İkisini Çağatay Akyol, bu arkadaşımız, kendisi CSO sanatçısıdır. Dünyanın sayılı arpçilerindendir. Size şimdi büyük ve küçük lirler sesleri nasıldı onları dinleteceğim. Bu dinleyelim de söyleyeyim. Bu müzikleri de Profesör Ertuğrul Bayraktar, Başkent Müdürü düzenledi bu arpler için.
Şimdi çok küçük biri çalacak. Biraz da onu dinleteyim. Bu sahnede anında kayıt. Evet. Bu daha uzun çünkü. Böyle keseyim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz bu performansı Avrupa'da da yaptık. İnanılmaz bir reaksiyon aldık. Bu mesela Portekiz'de 5 kere bis almıştır bu eser. Yani bu eser bir buçuk saati falan bulan bir eser tabii. İnanın şöyle bir durum oldu. Artık bir daha orkestra çıkıyordu, ben durdurdum, dedim karakolda bitecek bu iş. Bitiriyoruz, bütün insanlar ayağa kalkıyor, hoppa tekrar çıkıyorlar falan. Yok dedim, artık daha çıkmıyoruz. Sonra bir konservatuvardan bir doçent geldi, bir çocuk geldi. Dedi ki, elleri titriyor, bakın gözlerinden yaş. Ne olur şu Hititlerin yanına gidip dokunabilir miyim dedi ya. Götürdüm yanına, o kadar heyecanla onun üzerinde durdu ki, yani şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani bu toprakların değerlerinin iyi anlatıldığı zaman inanın çok güzel reaksiyon alıyoruz. Çok güzel. Yine işte Hitit bağlamaları ya da işte tambura tipli çalgıları. Yalnız bir şey göstereyim. Burada da gördüğünüz gibi püskül mevcut. Aranızda bağlama çalan var mı? Güzel. Bağlamalarınıza püskül istiyorum arkadaşlar. Lütfen. Bu geleneği, bu Anadolu'nun binlerce yıllık geleneğini bozmayın. Şimdi herkes çok artistik ama o şey çok hoş. Ben bütün bağlamacılara söylüyorum, zorla taktırttırıyorum. 80'lerde aslında püskülsüz bağlama yoktu. Yoktu ya, yok. Bu yeni şimdi kaldı. Öyle değil mi Serdar Hocam? Popüler kültür. Yani. 80'lerde püskülsüz bağlama yoktu. Yoktu değil mi? Yani bu adetlerimizi, geleneklerimizi kaldırmayın. Bunlar sizin kültürünüz ya. Bunları yok etmeyin. Dönüşürsünüz, başka bir şeye dönüşürsünüz. O hoş bir şey değil. Dönüşmeyelim. Göreneklerimizi koruyalım. Elbette ki modernite olacak, hayatımız olduğu şey gibi yaşamayacağız yani. Çağa ayak uydururuz ama gelenekler yaşamalı. Dönemin çalgılar arasında çanlar, çıngıraklar, bu dönemin daha formları biraz daha değişiyor. Efendim bu da altın, som altın çıngırak. Bu Karun hazinelerinde Uşak'ta, Uşak Müzesi'nde. Bundan 6 çift var. İrili ufaklı, küçükleri var, daha orta, daha büyükleri var. Ben bunları çaldım. Size altın çıngırak shaker'lardan nasıl ses çıkıyor ona da bakalım. Çok güzel ama bunun tonu tabii bu çıngıraklar şu deliklere birer sopa
takılıyor. Sopalarla. Sopaların ucunda da bunlar var. Böylelikle çalınıyor. Tabii burada ton itibariyle oldukça tiz dinlediniz. Daha pes ve daha derinlikli bir çaldığımda çok iyiydi ama kameranın mikrofonundan çektiğimiz için ses yeterli güzellikte ve iyilikte ve onun buna yakışır bir ses değil bu. Daha yaklaşık bir şey aldınız, fikir aldınız.